Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Evet arkadaşlar, ROG geliştiricileri yemin ediyorum beni şaşırttı ve sizi de şaşırtmıştır. Çünkü güzel bir fake dostu bir güncelleme getirdi. Bu güncellemeyi hep birlikte görelim bakalım. Güncellemede neler varmış? Bu güncelleme de bu arada yakın tarihte gelecek, yani çok böyle bekletmeyecekler inşallah. Ocak ayında gelecek gibi gösteriyor. Neyse, ben çok fazla detay vermeden bir okuyalım bakalım bu güncelleme nelerle varmış neler. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Rise of Kingdoms'un güncellemesiyle ilgili bazı detaylar vereceğim. Biliyorsunuz Ragnar'ı herkes fullleyemedi. Bu etkinlikte gelecek bir komutan arkadaşlar, ama sanırım zamanla bu etkinliği sürekli tekrarlayacaklar. Çünkü bu komutanı çok fazla kişi yapmak istiyor. Balinalardan yapanlar var, yapamayanlar ne yapacak bilmiyorum tabii ki. İnşallah kısa zamanda daha fazla bunun etkinliğini getirirler ve biz rahat bir şekilde bunu yaparız. Arkadaşlar, bir epik komutanı gelecek. KVK 1 yani başlangıç sezonu için epik komutan gelecek. Onun da görselini koymuşlar. Yakın zamanda mor komutan olarak söyleyeyim. Epik deyince belki anlamazsınız. Mor komutan gelecek. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Hedefli göç, yani göç seviyesine daha uygun bir sunucuya geçmenizi öneririz. Şöyle söyleyeyim. Göçle ilgili yeni kurallar gelecek arkadaşlar. Bunun da ayarlamaları şu an yapılıyor. Ocak ayında arkadaşlar, Ocak ayında bize sunacaklar bunların hepsini. Belki Ocak ayına kadar bunu görselleri şu an gösteriyorlar, ama belki Ocak ayında daha farklı şeyler de katabilirler. Yani şu an geliştiriciler bunlarla ilgili çalıştırdıklarını söylüyorlar. Ben şurada da bir dipnot düşeyim. Gerçekten güzel bir dipnot olsun. Arkadaşlar, bu kadar fazla güncellemenin gelmesi, ben seviniyorum. Çünkü göçle ilgili özellikle çok bir önceki videomda gördünüz. Çok eleştirim vardı. Haklıydım, çünkü göçü hala yeni bir güncellemeyle değiştirmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili çalıştıklarını söylüyorlar. Ben bilmiyorum, biz mi yanlış düşünüyoruz, yoksa insanlar hala böyle oyuna istediklerini nasıl yaptırıyorlar, ona da şaşırmışım. Ya biz mesela sürekli söylüyoruz, şöyle komutanlar gelsin, böyle komutanlar gelsin. Abi istediklerimizi, yani önemli olan yerleri yapmıyorlar. Yani göç, KVK 2 göç olur ya, bu kadar önemli bana göre değil. Ama komple KVK 2, KVK 3 göçü bence kapatılsın. Sadece başlangıç sezonundaki hesaplar olsun. Çünkü oraya güçlü hesaplar geldiği zaman gerçekten bir denge şaşıyor arkadaşlar. Yani krallık almalar bilmem neler, çok fazla dramalar oluyor. Bence ya başlangıç sezonunu oyunda tamamen rahat bırakmak. Oraya hiçbir şekilde eski hesapların hiçbir şekilde göç etmemesini istiyorum. Tabii ki bu güncellemeyle bakalım, inşallah öyle olacak. Evet arkadaşlar, bir sonraki görselimize geçelim bakalım. Arkadaşlar, silah dönüşümü, bu etkinlik çok güzel. Sıfırdan başlamaya gerek kalmadan formasyonları zahmetsizce geliştirin. Nadir ve yazıt sayısı ne kadar yüksekse dönüşüm için o kadar çok öğeye ihtiyacınız olacak. Gerekli öğeler KVK etkinlikler için oyun içi paketler aracılığıyla edinebilir. Beklenen lansman Ocak 25, yani 2025 Ocak ayında arkadaşlar güncelleme gelecek. Yani siz bir yazıt aldınız, bunu dönüştürmeden arkadaşlar tekrar başkasına dönüştürüyorsunuz. Bence şu an hiçbir şey yapmayın yazıtla ilgili. Bekleyin. Ocak ayına kadar ne kadar çok beklerseniz o kadar iyi olur arkadaşlar. Yaydan kamaya, kamadan yaya ya da herhangi bir şeye yazıtları bu şekilde atlatabiliyoruz. Bu güzel bir güncelleme bence, olması gerekendi. Gerçekten bazen bakıyorum abi, çok saçma geliyor. Bu sadece zannetmiyorum ki sadece efsaneler için olsun. Diğer morlar için de bence gerekecektir. Nadirlik ve yazı sayısı ne kadar yüksekse diyor bak arkadaşlar, bu çok önemli. Bunları mutlaka bekletin. Bak, bu güncelleme şu an bu olay, yazıt gerçekten tesisatı zor yapıyor zaten. Özellikle yazıtlı tesisat gelmesi bizi çok yıpratıyor. Hesapların gelişimine çok etki ediyor yazıtlar, biliyorsunuz. Bunu bekleyin arkadaşlar. Bu güncelleme geldikten sonra bakalım. Çünkü daha farklı değişiklikler de yapabilirler. Şu an için ön hazırlıklar bunları getirecekler. Bunlar öyle görünüyor. Bence bekletin. Şu an için hiçbir şey yapmayın. Bırakın abi. Biriksin. Biriktirdiğiniz kadar. Mesela tren alıyorsunuz, bekletin abi. Mesela. Onları söyleyeyim arkadaşlar. Bunları mutlaka bekletin. Ocak ayından sonra, Ocak işte bu güncelleme geldikten sonra yapabilirsiniz. Bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Uzun zamandır çok fazla krallık bundan zarar gördü, biliyorsunuz. Pasaport sayısı otomatik stok yenileme diyor. Sadece size özel önce gelen alır kuralı yok. Yani
Kral pasaport koyuyordu. Hemen bir bakıyorsun tık daha sen almadan bak senin için koyuyor. Daha sen almadan bir başkası oluyordu. Artık o olmayacak arkadaşlar. Üye sınırı 100 veya daha fazla olan ittifaklarda. İttifak mağazasına bir haftalık sınır bölümü eklenecek. Bu bölümdeki öğeler her valiye özeldir ve diğer üyeler tarafından satın alılamaz. Bence bu çok güzel bir şey olmuş. Bu nedenle müttefiklerin bunları alma riski yoktur arkadaşlar. Bazen biliyorsunuz bu müttefikler giriyor, pasaportlarımız alıyor. Böyle bir şey olmayacak. Sistem her hafta otomatik olarak belirli bir sayıda pasaport sayfası stoklarına yenilecek. İttifak kredileri tüketmeden. Bak burası çok önemli. Mesela ittifak kredisine zarar geliyordu ya arkadaşlar. Bunları artık hiçbir şekilde tüketmeden kral bunları ekleyecek. Artık istediğimiz kadar pasaport alabiliriz. Bak bu çok güzel oldu. Valiler bu pasaport sayılarını bireysel kredilerini kullanarak satın alabilirler. Yani biz normal yine bireysel kredilerimiz keşke bunu da 600 biraz düşürse. Satın alınmamış pasaport sayfaları ittifak mağazasında saklanacak. Ancak saklanabilecek sayfa sayısının sınırlı bir sınırı vardır arkadaşlar. Bir sınır var bununla ilgili. Bunu da zaten gelecek güncellemeyle göreceğiz tabii ki. Sistem o zaman belli olacak. Şu oluyor arkadaşlar. Kral pasaportu koyacak. Hiçbir birlik kredisine zarar gelmeden. Hani diyorlardı ya KVK'da göç mü olur, kredim işte geliyor, bana kredi lazım bilmem ne. Yapıyordu ya. Artık böyle bir şey yok arkadaşlar. Rahat bir şekilde pasaportu verebilecek. Herhangi bir krallığın kredisine zarar gelmiyor arkadaşlar. Sınırsız bir pasaport koyma yetkisi olacak. Yani sınırsız sınırlı diyeyim hatta. Öyle söyleyeyim. Her vali özel pasaport olacak. Yani benim bir hakkım var. Bunu otomatik yükledi. Bunun bir sınır süresi var arkadaşlar. O süre içinde ben alacağım. Bu çok güzel bir güncelleme. Bu güncellemeyi getirdikleri için ben teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu olması gerekendi. Krallıklara zarar gelmeyecek. Bazı kralları görüyorduk arkadaşlar. Pasaportları parayla satıyordu. Artık burada bilmiyorum güncelleme gelince göreceğiz. Bu sefer de demesin yani. Parayla satıyorum kardeşim. Bedava olan bir şeyi parayla satıyorum. Bu olursa da bilmiyorum artık şikayet edin abi. Böyle yapanları da şikayet edin bilginiz olsun. Hemen yeni güncelleme. Arkadaşlar göçlerle ilgili bir güncelleme daha, bir değişiklik daha oldu. Hani biz söylüyoruz ya her zaman bir değişiklik oluyor. Bir önceki göç videomda söylediğim gibi. Aynı sezonda aynı sezonda göçe ilişkin sınırlama sezon başına 150 valiye düşürülecek. Yeni bir krallık güç eşiği ekliyoruz. Bir imparatorluk krallığının gücü bu eşiğin altına düşerse göç gücü sınırı artık 35 milyon olarak sabitlenmeyecek. Fetih sezonunda imparatorluk krallıkların sayısı aynı kalacak. Yani fetih sezonunda bu değişmiyor ama şöyle söyleyeyim. Bir krallığın gücü gerçekten düşük ama bu krallık güç eşiğini gerçekten etkiliyor. Bunun göç sınırı artık 35 milyonunda sabitlenmeyecek. Yani burada göç alamıyordu ya. Onu yükseltmek amacı o krallıklara da destek verecekler. Göç sınırı biraz daha arttırılacak. Uluslararası veya Çin sunucuları farklı ekosistemlere sahip olduğundan her biri için ayrı Kingdom güç eşiğini belirleyeceğiz. Şu anda Kingdom güç eşiği uluslararası sunucu için 23 milyar, Çin sunucusu için de 24 milyar olarak belirlenmiş. Bu ayarlamalar sadece ilk adım ve bunları daha da ince ayarlayabiliriz. Değişikleri ve yayın tarihini kesinleştirmediğimizden herkese oyun içi e-posta yoluyla bilgilendireceğiz bu güncellemeler geleceği zaman arkadaşlar. Bu göçle ilgili arkadaşlar sezon başına 150 valiye düşürülecek muhabbeti var da bir şey oldu ya. Aynı sezondan göç sınırlaması getirildi yine. Bir önceki valimle göçle ilgili bu aynı sezon göçleriyle ilgili bazı sorunlar vardı. Onu hemen düzeltmişler. Ama ben yine diyorum abi şu göç olayının artık güncellemesi olmasın. Bir sınır olsun. Göçle ilgili bir sınır olsun. O sınır geçmesin. Ya da bu göçle ilgili durumu arkadaşlar krallar belirlesin. Yani sistem karışmasın. O krallığa bir göç olay olacaksa kral belirlesin. Yani kral tüm göçleri kaçak göç bir krallığa olmasın. Yani kral her şeyini o kral yönetsin. Bence öyle bir şey olursa çok güzel olur arkadaşlar. Yine bunu söyleyip de bu güncelleme getirirlerse de şöyle söyleyeyim. Sistem kendine otomatikman zarar vermiş oluyor. Vallahi bilmiyorum neler olacak bakalım. Yeniden düzenlenen haritalar. Arkadaşlar biliyorsun Rock haritası değişiyordu. Güzel bir 3 boyutlu bir haritaya geçecektik normal şartlarda. Biraz
fantastik bir harita aslında. Öyle görünüyor. Bir inceledik de bunu. Videolarını çektik. YouTuber arkadaşlarımız da çekti. Bunda bazı sıkıntılar oldu arkadaşlar. Bunu tam olarak harekete geçiremediklerinden dolayı bununla henüz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani ROG geliştiricileri. İnşallah yakın zamanda yeni tarihte bu haritayı sürekli olarak bir optimizasyon sürecine sokacaklar ve bize sunacaklar arkadaşlar. Bakalım bu harita tam olarak işleyecek mi yine? Bazen bilgisayarda o sağlam savaşlarda ekran kartına çok yük biniyor muhabbeti yapmıştık. Ondan sonra ROG bununla ilgili bir video çekmişti. Aslında binmiyor muhabbeti oldu. Bakalım bir güncelleştirmeyi yapsınlar. Bakalım o zaman neler olacak. Ana krallık haritasının 1 ve 3. sezon arası kayıp krallık haritaların yeniden düzenlenmesi. Yeni kampanya modlarında yeniden düzenlenmiş haritanın kullanılması, versiyonunun tanıtılması için yapacaklar bunu. 1 ile 3 yani başlangıç sezonun haritaları düzenlenecek, onu söyleyeyim arkadaşlar. Başlangıç sezonunda sadece bu düzenlemeler olacak. Diğerlerinde olmayacak galiba. Onu görüyoruz. Böyle görünüyor. Aslında fetih sezonu için daha bence yararlı olabilir. Arkadaşlar Zurna'nın zırt deliği dediğimiz olaya, yani aslında en önemli olaya geldik. Komutan takası. Komutan sıfırlama diye bildiğimiz altın sıfırlama, altın kafa sıfırlama, beceri sıfırlama, skill sıfırlama, bunların hepsi yıldız sıfırlama, bunların hepsini katarak bir güncelleme getirecekler. Bu Ocak ayında devreye girecek arkadaşlar. Yeni komutanları seviyeni aynıyla yükseltin arkadaşlar. Altın kafa sıfırlandı mı? Komutan sıfırlandı mı? Değiştirecek yeni komutanlarla tanışın. Kurallar beceri seviyelerini ve yıldız seviyelerini değiştirmek için 2 komutan seçin. Birkaç istisna hariç, yani bu her komutan için geçmiyor arkadaşlar. Sadece başlangıç sezonundan bazı komutanlar, eğer fulladığınız komutanlar varsa bunlar için geçecek. Şans 2 takasa kadar belli bir maliyette yeni 2 set komutan takası yapabiliriz arkadaşlar. Her komutan yalnızca bir kez, yani ben değiştiririm aynı komutanı bir daha değiştirdiğim bir şey yok. Lansman 20 Ocak 25'te arkadaşlar. Kingdoms için 3. sezon ve daha sonrası tek seferlik bir etkinlik başlatılacak. Yeni krallıklar için bu etkinlik Kayıp Krallığın 2. sezonun sonunda başlayacak. Her karakter bu etkinliğe yalnızca bir kez katılabilir. Yani bunu bir kere yaptın, bir daha yapamıyorsun arkadaşlar bu etkinliğe. Bir daha etkinlik gelse bile yapamıyorsun. Öyle söylüyor yani burada. Burada da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada kafanız karışmasın. Aslında bunun mantığı belli. Diyelim ben burada Cengiz koymuş. Hadi Cengiz'den gideyim. Burada da Hua Kubing koymuş. Ben Cengiz'i koydum. Cengiz'in full ki benim hesapta da full arkadaşlar. Full yıldızı var. XP kitabı basılmış. Komutan kafaları basılmış. Ben bunu yani neyle bastığım önemli değil. Yani her şeyle basmış olabilir. İşte valisi çarkı, cartu curtu parayla aldığımız da oldu biliyorsunuz Cengiz Han'ı. Bunlar hiç önemli değil. Komutan full olsun yeter. Full olmamış, ben Nevski diyeyim. Nevski var benim elimde. Full değil. Yani şu an aynı buradaki gibi bir level. Nevski'm var. Geldim karşısına Nevski'yi koydum. Hemen hepsini takas ediyor arkadaşlar. Yani full YSG veya Cengiz'deki komutan, full olan komutanımı Hua Kubing ya da Nevski, o an hangisi boşsa yükseltmek istiyorsanız o komutanı ona geçiriyorsunuz. Orada XP kitabı mesela komutan 60'tan birden 60'a çıkıyor. Yıldız seviyesi 6 iken direkt oradaki de 6 oluyor. Altın kafalar da buraya bassın sıfırlanıyor, diğerinde oluyor. Tamamen bir komutan takası gibi düşünün arkadaşlar. Bence çok güzel bir olay bu. Ben de Cengiz fullü mesela. Cengiz'i kullanamıyorsun. İşte bazı saçma sapan komutanlar var ama tabii bu da her komutana tabii ki gelmeyecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Belirli başlı komutanlar için diyorlar. Mesela burada Cengiz göstermiş. Demek ki Cengiz kesin gelecek. Ama Cengiz değil de orada işte başka kafayla fulllediğimiz işte Take de olabilir mesela. Saladin olabilir. Bunlar gibi komutanlar arkadaşlar. Bunları yakın bir zamanda Ocak ayındaki gelecek güncellemeyle biz bunları yapabileceğiz. Çok güzel bir etkinlik. Gerçekten free to play dostu bir etkinlik geliyor arkadaşlar. Ben ilk defa ROG'u bu kadar free to play oyuncuları düşündüğünü gördüm. Çünkü bu o komutan takas olayı tamamen free to play'i ilgilendiren tarzda. Çünkü Balina'nın zaten komutanı full. Elinde kafası var. Yeni gelen komutan geldikçe fullüyor elindeki kafalarla. O yüzden onlara hiç gerek kalmıyor. Ama free to play oyuncu işte komutan derdi oluyor. Yeni komutanlar sürekli geliyor. O komutanları yapma derdi oluyor. Burada o durum kalkıyor. Yani çok güzel bir olay geliyor. Ben
sevdim. Vallahi sevdim. Bu olayı biz yıllardır söylüyorduk. İşte komutan sıfırlama, komutan sıfırlama dedik. Skill sıfırlamaya getirdiler. Bizi yanlış mı anladı? Bizim Türkçemizi İngilizce çevirirken orada bir bağlantı mı koptu? Onu anlamadık o zaman. Ama bir şekilde o sıfırlama niyetine getirdikleri şey beceri sıfırlamaydı. Ona da ihtiyaç var mıydı? Evet vardı. Çünkü eskiden arkadaşlar, yeni başlayanlar bilmez. Eskiden komutanlarımız hep yarımdı. Yani işte 2, 4, 4, 5 gibi ya da 1, 5, 5, 1 gibi. Bu şekilde mesela komutanları hep fulllediklerimiz oldu. Çok değişik günlerdi. O beceri sıfırlama olayını geldiğinde bu komutanlar, yarım kalmış komutanları, yani beceri atlatmamamız lazım. Resmen kafa basmamız gerekiyor. Ne yaptık? İşte onları sıfırladık, takas ettik. 5-5 hatta kitleme olayını getirdiler o zaman. Skill'leri kilitliyorlardı. Skill'i kilitliyorduk. İlk skill'ini açık bırakıyorduk. İşte 3-4'ü kapatıyorduk. Ne yapıyorduk? Hadi hala var zaten şu an o güncelleme. Şu anda yapıyoruz hala. İlkini 5, İkincisini 5, ondan sonra serbest bırakıyorduk mesela şu an için. Ama önceden öyle bir durum yoktu. Onda da çok büyük hatalar yapıldı. Birçok arkadaşın canı yandı. Benim de öyle. Birçok arkadaş. Yani yarım komutan olmayan yoktu. O komutanı da full kullanamıyorsun. Hani 5-5 olsa dersin ki kullanırım. Ama 1, 2, 3, 5 gibi böyle gidiyordu yani. Onlar çok saçmaydı. Ama neyse, şükürler olsun en sonunda bu komutan sıfırlama dediğimiz olayını getirmiş. 2 tane hakkımız var. Olsun, 2 komutan 2 komutandır. Yani istediğimiz 2 komutanı değil, onların belirlediği. Yani şu komutanla şu komutan, bak şu komutan aralığında, işte o da başlangıç sezonundan olacak arkadaşlar. İşte Selahattin, Cengiz, işte Richard misal, ya öyle söyleyeyim. Alex belki verirler. YSG. Bunlar gibi komutanları, Edward mesela. Bu komutanları eğer fulllediyseniz yarın öbür gün işte gelecek güncellemeyle, Ocak ayındaki güncellemeyle bunları rahat bir şekilde takasını yapabileceksiniz arkadaşlar. Çok güzel, çok büyük bir güncelleme geliyor. Valla Ocak ayını sabırsızlıkla bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse lütfen beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da lütfen yorumlarda buluşalım. Görüşürüz.